bundan yaklaşık 3 ay önce piyasaya muazzam bir fiyatla gelen GT2 Pro'yu beraber incelemiştik ve videoyu yayınladıktan 2 saat sonra stoklar tamamen bitmişti. Açıkçası uzun zamandır da bu kadar fiyat performans bir telefonu hiçbir şekilde görmemiştik. 13.000 TL bandında 8 Gen 1 OIS'li 50 megapiksel ana kamerasıyla gerçekten muazzam bir cihazdı. Malzeme kalitesi de oldukça başarılı iken tam bir amiral gemisi deneyimini bu fiyat bandında alabilmek gerçekten muazzamdı. Fakat şu anda fiyatları çok ciddi bir şekilde arttı. 12 GB RAM ve 256 GB depolamayla GT2 Pro'yu şu an için 22.000 bandında bulabiliyoruz ve bu fiyatlarıyla GT2 Pro almak hala mantıklı mı? Tüm deneyimlerimden bahsedeceğim. Ayrıca fiyat ve donanım olarak en büyük rakibi olan S22 ile de GT2 Pro'nun bir kıyaslamasını son bölümde yapacağız. Bana destek vermek ve bu incelemelerin devamı için de videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ayrıca GT2 Pro'yu alabileceğiniz satın alma linkleri de açıklama ve yorumlarda olacak. Oradan güvenli bir şekilde alabilirsiniz. Şimdi hızlı bir şekilde GT2 Pro'nun tasarım detaylarıyla başlayalım. Tasarım konusunda bu cihaz oldukça iddialı. Kamera modülü rakiplerine nazaran çok fazla bir çıkıntı yapmıyor. Realme logosu ve tasarımcının imzası da kamera modülünün sağ kısmına güzel bir şekilde yerleştirilmiş. Bunun yanında kasa yapımız trendlerin dışında daha oval bir yapıyla geliyor. Bence bu tasarım anlayışı Realme GT2 Pro'ya daha özgün, farklı bir hava katmış. Hissiyat açısından arka kapağımız biyopolimer farklı bir yapıyla gelirken burada tırtıklı bir yüzey kullanılmış. Çerçevelerimizde de alüminyum bir yapıyı görüyoruz. 8.1 mm'lik kalınlık ve 199 gramlık bir ağırlık bizleri karşılarken tasarım olarak Realme GT2 Pro genel anlamıyla çok başarılı bir telefon diyebilirim. Ekran tarafına baktığımız zaman AMOLED bir panel bizleri karşılarken 6.7 inç boyutunda 2K Plus çözünürlüğünde ve 120 Hz tazeleme hızına sahip olan 526 ppi yoğunluğunda çok keskin ve pürüzsüz bir görsel deneyim sunan bir ekran önümüze çıkıyor ve bu ekranımız tepkisellik noktasında da gayet başarılı. Corning Gorilla Glass Victus'la korunan bu ekranın parlaklık kısmında 1400 nit seviyesine kadar çıkabilirken Yonga seti kısmında GT2 Pro'da Snapdragon 8 Gen 1 Yonga setini görüyoruz. Bu işlemcimiz Antutu'da 1 milyon skorunu geçen ilk telefonlar arasında. Oyun performansı olarak da alabileceğiniz en iyi telefon diyebilirim. 8 GB ve 12 GB'lık iki farklı RAM ile gelirken 128 ve 256 GB'lık depolama seçeneklerimiz bulunuyor. Şimdi kamera kısmına bakarsak ana kameramız 50 megapiksel gibi büyük bir sensöre sahip. f1.8 OIS destekli Sony IMX766 sensörünü burada görürken ikinci kamerada 50 megapiksel f2.2 150 derecelik ultra geniş açı, son olarak da 3 megapiksellik mikroskop kameramız bulunuyor. Fotoğraf çekim kalitesi olarak güncel ve en kaliteli sensörler kullanıldığından dolayı hem gece hem de gündüz çekimleri oldukça başarılı bir şekilde önümüze çıkarken 150 derecelik geniş açı kamerası da balık gözü efektiyle birlikte farklı kareler yakalayabilmemizi sağlıyor. Video kısmında da aynı şekilde optik imaj sabitleyici ile 4K 60 FPS'te gayet kaliteli videolar çekebiliyoruz. Ön tarafta da 32 megapiksel f2.4 Full HD 30 kare videolar çekebilen bir kameramız bulunuyor. Yazılım olarak da GT2 Pro Realme UI ve Android 12 ile gelirken arayüz performansı çok akıcı ve oldukça sade bir arayüzünün olduğunu da belirtmem gerekiyor. Buna ek olarak Dolby Atmos destekli stereo hoparlörler de cihazımıza konumlandırılmış. GT2 Pro içerisinde 5000 mAh'lik bir batarya barındırırken 65 Watt'lık hızlı şarj desteğinin olduğunu da söyleyeyim ve sıfırdan 100'e de 35-40 dakika içerisinde tam olarak şarj edebiliyoruz. Batarya açısından da amiral gemisi performansını bize hissettiriyor. Kablosuz bağlantılarda Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, 5G ve NFC desteğini görürken suya ve toza karşı dayanıklılıkta maalesef ki bir dayanıklılığımız bulunmuyor. Dostlar, şimdi GT2 Pro almak gerçekten mantıklı mı? Tüm artı ve eksileriyle anlatayım. İlk olarak ekran deneyimi gerçekten muazzam seviyede. Şu anda en büyük rakibi olan S22 ile kıyasladığım zaman da hem çözünürlük hem de ekrandaki renkler, doygunluk, kontrast oranı her açıdan S22'den üstün. Burada gerçekten olabilecek en üst seviye panellerden biri kullanılmış. 120 Hz tazeleme bu fiyat bandı için artık bir standart diyebiliriz. Fakat ne bu fiyat bandında ne de daha üst seviye cihazlarda bile
pek fazla görmediğimiz 1000 Hz'lik dokunma hassasiyeti bu cihazın en önemli avantajlarından. Bu sayede arayüz deneyimi çok daha akıcı hale gelirken genel kullanımda da S22'den daha tepkisel bir şekilde çalışıyor. Bunun dışında 8 Gen 1 gibi oldukça fazla ısınan bir işlemciye rağmen GT2 Pro'nun rakiplerine oranla çok daha az ısındığını rahatlıkla söyleyebilirim. Soğutma açısından kasanın genel yapısı inanılmaz başarılı. S22'de uzun süreli kullanımlarda 43-44 dereceye varan sıcaklıkları görebiliyoruz. GT2 Pro bu sıcaklıklara neredeyse hiç ulaşmıyor ve 12 GB RAM ile gelmesi de bu cihazın en önemli avantajlarından. Batarya olarak da eksiksiz bir telefon. Burada 5000 mAh'lik batarya ve 65 Watt hızlı şarj desteğiyle gün içinde bizi hiçbir şekilde yarı yolda bırakmıyor. Batarya deneyimi olarak ortalama bir kullanımda 7 saat civarı ekran sürelerini görebilmek mümkün. S22'den batarya olarak da kat kat üstün olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. 65 Watt hızlı şarj desteği ve bu adaptörün kutudan çıkması da güzel detaylar arasında. GT2 Pro'nun beni en çok şaşırtan noktası kesinlikle malzeme kalitesi diyebilirim. GT2 Pro elinize aldığınızda çok daha güven veren bir telefon diyebilirim. Burada iki cihazda metal bir kasayla gelse de GT2 Pro'nun alüminyum kasası kesinlikle daha sağlam. Şu ana kadar genel olarak GT2 Pro S22'den önde, fakat burada en önemli farklardan biri kamerada ortaya çıkıyor. Galaxy S22 gerek fotoğraf kalitesinde gerekse video tarafında GT2 Pro'dan net şekilde öne geçmeyi başarıyor. Evet, kamera olarak GT2 Pro'da hiç fena değil ama burada S22 arayı ciddi bir şekilde açıyor. 20.000 bandının en iyi kamerası kesinlikle S22'de, fakat ikinci de GT2 Pro diyebilirim. Yazılım ve arayüz deneyimi olarak Samsung her ne kadar Android tarafında zirvede gibi gözükse de Realme UI'ında kendine özel önemli avantajları var. Burada arayüzün oldukça sade ve çok tepkisel çalışması deneyimi bir kademe daha arttıran detaylar arasında ve şu andan itibaren de 2 yıl Android ve 3 yılda güvenlik güncellemelerini almaya devam edecek ve GT2 Pro'nun en büyük eksisi suya ve toza karşı bir dayanıklılığın olmaması. Şimdi son bir toparlayıp özet geçersek, eğer 20.000 bandında bir bütçem var, ekran, performans ve batarya olarak çok iyi bir cihaz istiyorum, kamera olarak da beni üzmesin dediğinizde GT2 Pro alabileceğiniz en mantıklı seçeneklerden biri. Ama benim birinci önceliğim kamera ve video performansı olarak alabileceğim en iyi cihazı istiyorum dediğinizde de S22 gayet mantıklı. Peki sizce GT2 Pro mu yoksa Galaxy S22 mi? Görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Ayrıca GT2 Pro'yu alabileceğiniz satın alma linkleri de açıklama ve yorumlarda olacak. Oradan güvenli bir şekilde alabilirsiniz. Gelecek videolardan anında haberdar olmak için de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve bir sonraki video kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.